Merhabalar Yükselli Örgülere, hoş geldiniz. Bu güzel pançoyu çalışacağız şimdi birlikte. Çok büyük değil. Hırka tarzında, ufak bir hırka tarzında çalıştım. Gerçi buhar ütüsünü yaptıktan sonra biraz daha açıldı. Kızım bu şekilde olmasını istedi. Kendi giyeceği için onun istediği ölçüde ördüm. Hırka gibi çok uzun olmayan güzel bir panço oldu. Sonradan şöyle bir kapşon ilave ettim. O da güzel durdu, yakıştı. Bu 34-36 beden. En fazla 36. 38 beden yapmak için şuralarda arttırma yerleri var. Zaten videoda göreceksiniz. Oralardan örmeye devam ederek istediğiniz ölçüye kadar gelebilirsiniz. Ben çok beğendim. Umarım siz de en az benim kadar beğenirsiniz. Hadi başlayalım. Şöyle ihraç fazlası ipler bulursanız bunları mutlaka alın. Çok bildiğimiz markaların ürünleri bunlar. İçinde yün katkılı kışlık ip. 3,5 ve 4 milim iki tane tığ kullanıyoruz. 3,5 milim tığ ile şuradaki kol lastiğini örüyoruz. Sonrasında 4 milim tığla devam ediyoruz. Çok basit bir model. Ben bunu kızıma örüyorum. Çok uzun olmayan kısa bir panço istedi. Hatta ip yeterse bir de kapşonunu örmeye çalışacağım. Şöyle iki parça birbirinin aynısı iki parça çalıştım. Şuraları kol için parçaları şöyle getiriyoruz. Diğerini de aynı şekilde. Şurası arka ortası. Arka ortasından şimdi bir sıra örerek birleştireceğiz. Hem de bir sıra genişleteceğiz. Şurası yaka. Şöyle. Ve devamı kol. Şuralarda kollar yanlarda. Bunları da dikeceğiz. Ve harika bir panço ortaya çıkacak. Ben henüz tabii dikişlerini yapmadım. Kolları şimdi birlikte dikeceğiz. Arka ortasını birlikte birleştireceğiz. Ama bundan önce bu parçaları nasıl ördüm onu göstereyim. Gayet basit bir model ve şöyle daha açık renkle göstereyim. Çünkü bu geçişli ip olduğu için şöyle düz renkle örelim. Bir fikir vermesi için hemen ölçülerini de söyleyeyim, sayılarını söyleyeyim. Şu lastik kısmını örmek için 43 ilmek üzerinden çalıştım. 45 tane zincir çekip 43 tane trabzan öreceğiz şimdi. Üç buçuk milim tığ kullanıyoruz bu lastik örgüde. 1, 2, 3 bol bol çekiyoruz. Çok dar sıkı çekmiyoruz. Gevşek gevşek. Şimdi ben burada ufak bir model çalışacağım. Zaten burada da demin de söyledim. 45 zincir çekiyoruz. 3. zincirden itibaren örmeye başlıyoruz. 1, 2, 3. zincire batıyoruz ama ilmeğe bu şekilde değil. Şöyle çeviriyoruz. 1, 2, 3. ilmeğin arkasındaki şurada ipten içeri ilmeği alıyoruz. 2. trabzan. Şöyle bakın. Şöyle alıyoruz, çeviriyoruz. Burada kesik kesik görünen iplere sırayla her birine bir trabzan örüyoruz. ...45 zincir, 3. zincirden itibaren 43 tane. Tabii bu benim kendi ölçüm. Siz de bilek kısmını ölçeceksiniz. Ne kadar gevşek olmasını istiyorsanız o kadar zincir çekeceksiniz. Bu da desenli bir model olmadığı için sadece trabzanlar.
zincir bile çekmiyoruz, kenarlar hariç. ...19 trabzan çalıştım. Şimdi 3 zincir çeviriyorum. Trabzanı boşluktan şöyle 2 trabzanın arasından diğer taraftan sonraki trabzana arka kısımdan ön tarafa doğru, sonra şöyle alıp arka kısımda trabzanı tamamlıyorum. Sonra gene ön kısımdan alıyorum, tamamlıyorum. Sonra arka kısımdan alıyorum. Tamamlıyorum. Sıra sonunda son 2 trabzan ve son trabzana da şöyle, bunu atlamayalım. Sonra ilmek sayımız hep azalır. 3 zincir nasıl görüyorsak trabzanları o şekilde örüyoruz. Gene son trabzanı da örüyorum. 19 tane trabzan burada var. Burada 43 tane var. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sıra ördüm. Siz de istediğiniz uzunlukta öreceksiniz tabii ki. 3,5 milim tığ bırakıyoruz. 4 milim tığa geçiyoruz. Şimdi 7 sıra ördükten sonra ya da ne kadar istiyorsanız o kadar ördükten sonra artık şuradaki örgüye geçiyoruz. Buradaki örgünün duruşunu da şu lastik örgüye benzetmek için yine trabzanın arasına batarak örüyoruz.
İsterseniz düz normal sık trabzanda örebilirsiniz. Bu da zaten kolay bir örgü. 3 tane zincir çektim. Bu bir trabzan. Şimdi şöyle ilmeği örgünün içine değil, şu şekilde almıyoruz. Şöyle araya batıyoruz. Aralara batarak, boşluklara batarak öreceğiz. Buradaki örgü, şuradaki örgü, şuradaki örgüyle benzeşecek. İsterseniz dediğim gibi şöyle normal ilmeklerin içine batarak da örebilirsiniz. İsterseniz tabii. Şimdi burada bir artış yapıyoruz. Burada bir artış yapıyoruz. Bir de ortada bir artış yapıyoruz. Şuradaki. Buralar artarak gidiyor. Şöyle. Ve ortadan artarak gidiyor. Bir trabzan. Hemen baştaki boşluğa ikinciyi burada 2 tane, yani bir tane arttırmış oluyoruz. Sonra her trabzanın arasına burada 19 tane ilmek vardı. Bu 19 tane ilmeğin burada da 43 tane vardı. Buradaki 43 tane ilmeğin 40 tanesi bir taraf, 40 tanesi bir taraf. Ortadaki 3 ilmek burada. Şurada bir boş atlıyoruz, bir boş atlıyoruz. Ortaya arttırmayı örüyoruz. 43 ilmeğin 20'si burada, 20'si burada. Örerken arttırmayla başladığımız için 20 tane değil 21 tane oluyor ortaya gelene kadar. Sonra ortaya da arttırmamızı yapıp devam ediyoruz. Şimdi şurada görelim. 19 ilmeğin 3 tanesini ortaya ayırıyoruz. 8 tane bu tarafta, 8 tane bu tarafta kalıyor. Başlarken de arttırarak başladığımız için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane oluyor. Şimdi ortada 3 tane ilmek var. Yani trabzan arası var. Buraya arttırma öreceğiz. Bir tane atlıyoruz. Şuraya batmam gereken yere örmüyorum. Buraya atlıyorum. Şuraya geçiyorum. İki tane örüyorum. İki zincir, şuradaki arttırma. Gene aynı boşluğa iki trabzan daha. Gene şu yanındaki batmam gereken boşluğu atlıyorum. Diğer tarafa geçiyorum. Bu birer tane ilmek atlamamızın sebebi de şuradaki açıklığı tolere etmek için. Çok dibine batarsak bu açıklık iyi durmuyor. Mutlaka bir pay vermemiz gerekiyor şu açıklık için. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 ve aynı yere bir kere daha batıyorum. Arttırmamızı yapıyoruz. 9. 8 bırakmıştık. Arttırma yaptığımız için 9 ve artı ortadaki artış ilmek trabzanlarımız.
3 zincir çeviriyorum. Hemen gene baştaki aralığa 2 tane oluyor. Burada da arttırıyoruz. Yani hem her iki başta hem ortadan arttırarak devam ediyoruz. Trabzanların arasına bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10. Şimdi şuradaki arttırdığımız yani köşe diyelim biz buna. 2 trabzanın arasına da batıyoruz ve boşluğa 2 trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa 2 trabzan arttırmayı örüyoruz. Bir altta ördüğümüz 2 trabzanın da arasına ve devam ediyorum. Son boşluğa bir tane daha arttırarak başlıyoruz, arttırarak bitiriyoruz. Gene arttırarak başlıyoruz, arttırarak bitiriyoruz. Ortada da gene arttırma. 3 zincir. Hemen ilk boşluğa gene arttırdık ve trabzanların aralarına arttırma trabzanlarımızı örüyoruz ortada. 2 zincir, aynı noktaya 2 trabzan daha. Burada 8 trabzan vardı. Her iki tarafta da 8 trabzan. Ortaya da 3 tane ayırmıştık. Şimdi örmeye başlarken başta hemen arttırdığımız için zaten 9 artı 2 olmuştu. Sonra arta bu şekilde kocaman bir parça oluyor. Bunu da kendi ölçünüze göre arttıracaksınız. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Hemen gene ilk trabzan arasından itibaren bütün trabzan aralarına
Bir tane daha arttırdık. Bu şekilde başka hiçbir işlem yapmıyoruz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar devam ediyoruz. Dediğim gibi ben biraz kısa örüyorum. Çünkü kızım çok uzun istemedi. Bu panço böyle biraz kısa olsun diye söyledi ama ben gene onun isteğinden birazcık daha uzun tuttum. O daha kısa istemişti. Siz tabii kendi zevkinize göre, kendi ölçünüze göre devam edeceksiniz. Şuradan itibaren ölçelim. En uç noktadan tam 70 santim. Hatta dediğim gibi biraz da isteğinden uzun oldu ama daha iyi oldu sanırım. Bu şuradaki uzunluk. Siz bunu şöyle yapacaksınız ölçmek için. Şu iki parçayı şöyle yan yana koyuyorsunuz. Şu artış noktaları şöyle geliyor. Bakın. Şöyle arttı. Şöyle çeviriyoruz. Burası yaka ve kol devam ediyor. Daha önce de söylemiştim. Şurası da etek kısmı. Diğer parçayı da aynı şekilde yanına getiriyoruz. Şuradaki artış noktasıyla birleştiriyoruz. Şöyle. Bu arka ortası oluyor. Bunu burada bir işaret iğneleriyle tutturabilirsiniz. Sonra bunu alın, giyin ya da kim giyecekse onun üzerinde ölçün. Uzunluğu yeterli miktarda olduğu zaman kaç santim oluyorsa o kadar örün. Kısa geliyorsa devam edin örmeye. Yani istediğiniz uzunluğa gelene kadar aynen bu şekilde örerek devam ediyoruz. Sonrasında şimdi şurayı bir sıra hem öreceğiz hem birleştireceğiz. Sonra kolları dikeceğiz. Gördüğünüz gibi son derece kolay ama çok da şık bir panço olacağını düşünüyorum. Şöyle ipi sıkılaştıralım. Parçanın bir tarafını şöyle başlangıç yerine bağlayalım. 3 tane zincir çekiyorum. Sıraya devam edermiş gibi 3 zincir çekiyorum. Karşı taraftaki şuradaki çift battığımız trabzan arasına ilmeği geçiriyorum. Sonra diğer aralığa batıyorum. Buradan alıyorum. Tam karşılığındaki boşluktan alıyorum. Sonra diğer boşluğa gene bir trabzan. Karşılığından alıyorum. Her trabzan boşluğuna bir trabzan örüp karşılığına bağlıyoruz. Hem bir sıra daha örüyoruz. Orta kısmı birazcık daha genişletiyoruz. Hem birbirine ekliyoruz. Şöyle yanındaki boşluğa tam karşılığına bağlıyoruz. Sırayla her bir boşluğa ve karşısındaki her bir boşluğa
ekleyerek, bağlayarak devam ediyoruz. Gayet muntazam bir şekilde birleştirdim. Bir tane kolu diktim. Şimdi diğer kolu da hemen dikelim. Sadece şu lastik kısmını, yani manşet kısmını dikeceğiz. İpi şöyle içinden alıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum. Bu ipleri de içeride yürüterek kaybedeceğiz. Şöyle en uç noktasından birleştiriyorum. Bastırmadan, çekmeden ucuya getiriyoruz ve karşılıklı ilmeklerden dikiyoruz. İpi çok çekmeyin. Çok derinde iğneyi, ipleri derinden almayın. 1-2 ip kadar. Çok hafif yukarı doğru çıkıyorum. Yarım santim kadar geçip lastik kısmını tamamlıyorum. Kolları da bu şekilde dikiyoruz. Manşet kısımlarından. Sonrasında hiçbir örgü örmeden, yani benim gibi kapşon denemesi yapmadan bu haliyle bırakabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şuradan şöyle kıvrılıyor zaten giyince. Bu şekilde, yani bu biraz şal yaka gibi oldu. Bu şekilde giyebilirsiniz. Hiçbir kenarına örgü gerektirmiyor. Şimdi ben şöyle işaret aldım. 48 santim kadar tam ortadan işaret aldım. Şöyle. Buraya elimdeki ip yettiğince, yetmezse tekrar geri sökeceğim. Size aynen gösterdiğim gibi şal yaka olarak giyilecek. Olmazsa o şekilde, olursa eğer ipim yeterse ve pançoya da yakışırsa kapşon, kapşonlu olarak bitireceğim. Şöyle ilmeği sıkılaştırdım. Şimdi ilmeğin içinden normal olarak örüyorum. Yani şu boşluklara batmıyorum. 3 zincir ve diğer ilmeği. Normal trabzan örüyoruz. İlmeklerin içine batarak. Üç zincir. İkinci sıraya geçiyoruz. Gene
ikinci trabzana, aynen bu şekilde istediğim uzunluğa gelene kadar devam ediyorum. Kapşonu 45 santim başlamıştık. Yüksekliği de 32 santim oldu ama bu tamamen sizin ölçünüzle alakalı. Şöyle ip bıraktım keserken, şöyle şurayı dikebilmek için. Şöyle trabzanları karşı karşıya getirecek şekilde dikiyoruz. Şöyle ince tek ip alarak sıkmadan kasmıyoruz ipi. Olduğu gibi bırakıyoruz. Buhar ütüsüyle bir döküm kazandırdım ipe. Çok harika oldu gerçekten. Büyük değil, böyle hırka tarzında küçük bir panço oldu. Siz isterseniz artış yerlerinden, şöyle şuradaki artış yerlerinden istediğiniz ölçüye gelene kadar örmeye devam edin. Sonrasında zaten dikiyorsunuz. Kapşon ister örün ister örmeyin. Şal yaka olarak kullanabilirsiniz. Giyildiği zaman zaten yaka dönüyor kendiliğinden. Bir buhar ütüsüyle de hem kenarlar daha muntazam duruyor hem de bir döküm kazanıyor ip. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gene emeğinize değen ürünlerden biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.